Merhaba, hadi gelin bugün hepimizin bir şekilde duyduğu ama aslında çok da iyi bilmediği bir konuyu, şu ilaç alerjileri meselesini biraz deşelim. Kaynakları inceledik ve şimdi efsanelerle gerçekleri birbirinden ayırma vakti. Şöyle bir düşünün, başınız ağrıdığında aldığınız o en basit ağrı kesici hiç cildinizde bir kaşıntı yaptı mı? Ya da durup dururken nefesinizi daralttı mı? Eğer bu senaryo size bir yerlerden tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Bu durum sandığımızdan çok daha yaygın. Tamam, konuya girelim. Aslına bakarsanız teoride her ilacın alerji yapma potansiyeli var, evet, ama biz bugün özellikle yetişkinlerde alarm zillerini en sık çaldıranlara odaklanacağız. İşte karşınızda baş şüphelilerimiz. Neredeyse her evde bulunan o bildiğimiz ağrı kesiciler. Enfeksiyonlarla savaşta en büyük silahımız olan antibiyotikler ve tabii bir de son yıllarda kullanımı arttıkça alerji şikayetlerini de peşinden getiren mide koruyucular. Ama bakın, burada bir duralım. Çünkü bu çok önemli bir uyarı. Amacımız kesinlikle bir panik yaratmak değil. Altın kural şu: doktorunuz size bir tedavi başladıysa, bir reaksiyondan şüphelenseniz bile ilacı kendi başınıza asla bırakmayın. Çünkü bazen tedaviyi yarıda kesmek, hastalığın kendisinden bile daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şimdi geldik işin en çetrefilli, en kafa karıştıran noktasına, o meşhur ağrı kesici meselesi. Sizin de çevrenizde mutlaka vardır hani bana ne versen dokunuyor, hiçbir ağrı kesici kullanamıyorum diyenler. Peki bu nasıl olabilir? Yani birbirinden tamamen farklı kimyasal yapılara sahip bir sürü ilaç nasıl oluyor da tek bir kişide hep aynı tepkiyi tetikleyebiliyor? İşte bütün bu gizemin cevabı bu tabloda saklı aslında. Biz iki farklı alerji türünden bahsediyoruz. İlki, daha nadir görülen ve anlaşılması daha kolay olan etken alerjisi. Burada vücudunuz ilacın molekülünün kendisine takmış durumda. Yani diyelim ki X ilacına alerjiniz var, sadece o ilaç sizde sorun yaratır, başkası yaratmaz. Ama gelelim asıl yaygın ve karmaşık olana, mekanizma alerjisi. Şimdi burada sorun ilacın kendisi değil, sorun ilacın vücutta çalıştığı yol. Yani vücut ilacın çalıştığı o mekanizmaya, o yola alerjik. Aynı yolu kullanan bir sürü farklı ağrı kesici olduğu için hepsi birden aynı reaksiyonu tetikliyor. Olay bu. Peki bu mekanizma alerjisi ne kadar yaygın diye soracak olursanız, rakamlar gerçekten inanılmaz. Normalde toplumun küçük bir kısmını etkilerken, eğer bir kişide kronik kurdeşen varsa bu oran birdenbire %30'a fırlıyor. Ya da nazal polipli astım hastalarında %20'ye çıkıyor. Yani altta yatan başka bir rahatsızlık riski katlayarak artırıyor. İyi haber şu ki bir çözüm var. Bu yaygın mekanizma alerjisine sahip kişiler farklı bir yolağı kullanan, yani COX-2 grubu dediğimiz ağrı kesicilerini genellikle güvenle kullanabiliyor. Ama burada kocaman altı kırmızıyla çizilmiş bir ama var. Çok küçük de olsa bir çapraz reaksiyon riski mevcut. Bu yüzden bu kararı yapılacak testler sonucunda sadece ve sadece bir alerji uzmanı verebilir. Lütfen bunu kendi başınıza denemeyin. Şimdi sıkı durun çünkü en köklü tıbbi şehir efsanelerinden birini, o büyük balonu hep birlikte patlatmak üzereyiz. Konumuz penisilin alerjisi. Şöyle bir sokağa çıksak, insanlara sorsak, her 10 kişiden en az biri size benim penisiline alerjim var diyecektir. Bu toplumun neredeyse %12'sinin böyle düşündüğü anlamına geliyor. Oldukça yüksek bir oran değil mi? Ama şimdi bir de gerçeklere bakalım. İnsanların %10'u alerjisi olduğunu sanıyor ama testler yapıldığında gerçekten alerjik olanların oranı %1'in bile altında çıkıyor. Tekrar ediyorum, %10'a karşı %1'den az. Aradaki farka bakar mısınız? İnanılmaz. Yani daha basit bir dille söylemek gerekirse, penisilin alerjim var diyen her 10 kişiden 9'u aslında değil. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu 9 kişi belki de hayatlarını kurtarabilecek, hem çok etkili hem de çok ucuz bir antibiyotikten boşu boşuna yıllardır kaçınıyor demek. Peki, tamam. Bütün bunları öğrendik. Bir ilaçtan şüphelendiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Atmamız gereken doğru adımlar ne? Cevap aslında gayet basit ve net. İşte size 3 adımlık hayat kurtaran bir yol haritası. 1. Reaksiyondan şüphelendiğiniz an ilacı kesin ve durumu hemen doktorunuza bildirin. 2. Ve bu belki de en önemlisi. Sakın ha, belki şu iyi gelir diyerek kendi başınıza başka bir ilacı denemeye kalkmayın. Ve 3. Bu işin kesin tanısı için doğru adres bir immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanıdır. Onlar neyin ne olduğunu ortaya çıkaracaktır.
Peki neden doğru teşhis bu kadar hayati? Aslında iki süper önemli nedeni var. Birincisi, sizi penisilin gibi çok değerli ilaçlardan gereksiz yere mahrum bırakmaz. İkincisi, ve bu daha da önemli, gelecekte kullanabileceğiniz güvenli ilaçların bir listesini elinize verir. Bu liste, yarın öbür gün başka bir sağlık sorunu yaşadığınızda doktorunuzun elini inanılmaz rahatlatan bir sağlık sigortası gibidir. Ve bu anlatımı bitirirken aklınızda sadece tek bir soru bırakmak istiyorum. Yıllardır size ait olduğunuzu düşündüğünüz o alerji hikayesi, belki de hiç test edilmemiş bir varsayımdan ibaretse, bu varsayım sizi gerçekten ihtiyacınız olan tedaviden sessiz sedasız alıkoyuyor olabilir mi? İşte bu sorunun peşine düşmek, sağlığınız için atacağınız en değerli adımlardan biri olabilir.